Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde pembe ve krem tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimi de göstereyim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum patiğim. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Tabanımız, patiğimizin topuk kısmı bu şekilde. Modelimiz böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben patiğimi hanımlar 22 ilmek olarak başladım. Şöyle ipimin ucunda, pembe ipimin ucunda şöyle küçük bir ip bırakıyorum. Buraya 22 adet ilmeğimi atıyorum. Bu şekilde. Şu 3. ilmeğim, 4, 5. Bu şekilde 22 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar, 22 adet ilmeğimi attım geldim. Hemen şuraya bir düğüm atacağım. Kenarına. Baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağım hanımlar patiğimde. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Şimdi kenar ilmeğini aldım. Örmeden aldım. İlmeklerimi sırası ile düz olarak yani haroşa olarak örüyoruz. Baştan sona patiğimde bu şekilde düz örgü uygulaması yapacağım hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Burada 2 diş haroşamız olacak. Sonra model kurmaya başlayacağız. Yine ön yüzde hanımlar ilmekleri sıra sonuna kadar düz örelim. Ardından geri dönüşte arka yüzde de yine düz olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar. İlmeklerimi ördüm. Bakın burada 2 diş haroşamız oluştu. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar sizlere hemen mezura ile en ölçüsünü vereyim. Ölçü vererek yapacağım. Çünkü benim ipim biraz kalın çıktı. Ona göre bakın 8 santim olarak patiğimizin enini ördüm. Ben 22 ilmek attım. 8 santim oldu. En ölçümüz burada. Şimdi hemen modele başlayacağız hanımlar. Şu desenimize başlıyoruz. Modelimizin birinci sırasındayız. Bu sıramızda 14 ilmek pembe öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 14 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. Kalan 8 ilmeğimi de krem ipimle öreceğim. Krem ipimizi artık ekliyoruz bu aşamada. Şöyle kalan 8 ilmeğim krem ile örülecek. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra kremimin ucunu da şurada pembeye düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye düğümümü atıyorum. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimi yine krem ile örüyorum. 22 adet ilmeğim vardı. İlk 14'ünü pembe ile ördüm. Kalan 8'i de krem ile ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde model kurulumu yapmayacağım. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile haroşa örüyorum. Bu şekilde. Bakın pembeye geldim. Arka yüzde renk geçişi yaparken ipi arkada bırakıyoruz. Sonra diğer pembemi aldım elime. Kalan 14 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Modelimizin ilk sırası bu şekildeydi. Ön yüzde ve arka yüzde örünce bir sıra model yapmış oluyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Modelimde 2. sıradayım. 2. sıramda kenar ilmeği ile birlikte toplam 11 ilmek pembe öreceğim. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ardından şu kremi alıyorum. Bakın kremi hanımlar şöyle direkt alıp örmüyorum. Şöyle pembenin altından geçirerek çaprazlamasına aldım. Model kenarlarında delik görüntümüz oluşmasın diye. Buraya 2 tane krem örüyorum. Tekrar pembemi aldım. 2 pembe ördüm. Yanına bakın 11 tane pembe ördüm. 2 krem, 2 pembe ve şişimde kalan 7 ilmeği krem ile öreceğim.
Modelimizin ikinci sırası da ön yüzde bu şekildeydi. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyorum. Kenardaki 7 kremimi ördüm. Bakın renk değişikliği yapacağım. Kremi arkada bıraktım. Bakın çaprazlamasına kremin altından geçirerek pembe ipimi alıyorum. 2 tane pembe. Bakın pembemi bıraktım. Buraya dikkat edelim. Kremimi aldım. 2 kremimi krem ile örüyorum. Tekrar kremimi bıraktım. Pembemi aldım. Kalan ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum hanımlar. Modelin ikinci sırasını da bu şekilde tamamlamış olduk. Geldik modelimizde ön yüze ve 3. sıraya. Bu sıramızda hanımlar 9 ilmek krem öreceğim. 9 ilmek pembe öreceğim. Çok pardon. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından kremimi alıyorum. Şöyle bakın pembenin altından geçirerek aldım. 6 krem. 2, 3, 4, 5, 6. Pembemi alıyorum. 2 tane pembe. Ve şişimde kalan 5 ilmeğimi krem rengi ipim ile örüyorum. 3. sıramızda böyle. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Pembe ilmeklerimi de pembe ipim ile. Sadece arka yüzde renk geçişi yaparken ilmekleri, ipleri arka yüzde bırakıyoruz. Şöyle tekrar kremimi aldım. 6 krem ilmeğimi krem ile örüyorum. Kremi arkada bıraktım. Pembemi aldım. Kalan 9 ilmeğimi pembe ipimle örüyorum. Bakın arkada ip geçişinde şu pembemi sıkarak almadım. Biraz esnek bıraktım. Modelimiz bozulmasın diye. İp geçişlerinde arkadaki ipleri biraz serbest bırakalım hanımlar. Biraz gevşek bırakalım. Evet, ilmeklerimizi ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz ve modelde 4. sıramızı yapacağız şimdi. Bu sırada kenardan 7 ilmek pembe öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kremimi alıyorum. Şöyle çaprazlamasına. 4 tane krem. 2, 3, 4. Tam bu modelin ortasına 2 tane pembe öreceğim. 1, 2. Yeniden 4 tane krem. 2, 3, 4. Yanına 2 tane pembe. Ve son 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu şekilde. Modelin 4. sırası ön yüzde böyleydi. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Bakın kremlerimi krem ile ördüm. 2 pembem var. Pembe ile örüyorum. Tekrar renk değiştirdim. 4 kremimi krem ile örüyorum. 2 pembemi pembe ile örüyorum. Yine renk değiştirdim. 4 tane kremimi krem ile örüyorum. Ve şişimde kalan 7 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde şimdi 5. sıramızı yapacağız. 5. sıramızda tekrardan 9 tane pembe öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın şu ortadaki baklava dilimi kapanıyor. Tekrardan kremimi aldım. 6 tane krem öreceğim. 4, 5, 6. Yanına 2 tane pembe. Ve burada kalan son 5 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bakın ön yüzde yine modelimizi bu şekilde yaptık. Ön yüzde bu 5. sıramızdı. Arka yüzde de yine hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Pembe ilmeklerimi de pembe ipim ile. 2 pembemi ördüm. Renk değiştirdim. Tekrar kremimi aldım.
6 kremimi örüyorum. Ve kalan 9 ilmeğimi pembe ipimle örerek arka yüzde 5. sıramı tamamlıyorum. Geri döndük hanımlar. Şimdi de modelimizde 6. ve sonuncu sıradayız. Model 6 sıradan oluşuyor. Bu son sıramızda da hanımlar, bu defa kenardan 11 ilmeğimi pembe ipimle örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ardından 11 pembeden sonra 2 tane krem. 1, 2. Tekrar yanına 2 tane pembemi örüyorum. Bu şekilde yeniden kremimi aldım. Buraya hanımlar 7 tane krem öreceğim. Kalan 7 ilmeğimi krem ile örüyorum. 6. ve sonuncu sıramız bu şekildeydi. Hemen şöyle ilmeğimi yarım aldım, düzelteyim. Böyle. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. 6 sıradan oluşan modelimizi tamamladık. Ön yüzde yeniden modelin 1. sırasından itibaren tekrar kurmaya başlayacağız hanımlar. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile, krem ilmeklerimi de krem ipim ile arka yüzde haroşa olarak örüyorum. Bakın yine kremi arkada bıraktım. Pembemi aldım. İlmeklerimi pembe ipim ile haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın hanımlar, ilk modelimizi böylece tamamladık. Şimdi hemen ikinci modele geçeceğiz. Bakın ilk modeliyle aynı şekilde. İlk modelin 1. sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 1. sırada ne yapmıştık? Hani ilk başta 2 diş pembe haroşadan sonra 14 ilmek krem örmüştük. Bakın onu da hemen yapalım. 14 tane krem örmüştük. Aynı işlemi yapıyoruz. 5 oldu. Devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve kalan 8 ilmeği krem ile örmüştük. Modelin 1. sırası. Yani 2. modele geçtik. 2. modelin 1. sırasını bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Sonra ilk modelde yaptığımız gibi 2. sırayı yapacağız. Yani baklava dili desenimizi kuracağız. Sonra 3., 4., 5., 6. sırayı yaptıktan sonra bu defa aynı şekilde 3. modeli kuracağız. Zaten patiğimizin kenar bölümüne bu desenden toplamda bakın 1, 2, 3 tane kurdum hanımlar. 3. desenim bittikten sonra da sanki yeni bir desen yapacak gibi, hani 4. modele başlar gibi 4. modelinde ilk sırasını yapıp orada bıraktım, sonra ön bölüme geçtim. Şimdi hanımlar, toplamda bu aşamada alttaki desene bakarak yapabilirsiniz ya da ben modele bakarak yapamıyorum, anlamıyorum diyenler varsa da ilk deseni yaptığımız videonun bölümüne gelerek, yani videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarını tekrar izleyerek 2. ve 3. modeli de yapabilirsiniz. Modelimizin kurulumu bu hanımlar. Şimdi hep birlikte dediğim gibi 3 tane modelimizi yapalım, gelelim, ardından buluşalım, patiğimizin şu ön desenlerine birlikte geçelim. Evet hanımlar, buraya 3 tane modelimizi yaptım geldim. En son 3. model bitince sanki 4. modeli yapacak gibi 4. modelin ilk sırasında yaptım. Bu şekilde burayı tamamladık. Şimdi ön bölüme geçeceğiz, fakat öncesinde bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Pembe ipimiz ile kremi hiç kullanmayacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi pembe ipimizle haroşa örelim. Arka yüzde de yine haroşa olarak örüp ön yüzde buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın buraya pembe ipimizle bir diş haroşamız oluştu. Şimdi şu desenimizi yapacağız ve patiğimizin önünde oval bir görüntü oluşacak hanımlar. Bu desenimiz toplamda 17 sıradan oluşuyor. Şimdi bu desende ilk sıramızı yapıyoruz. İlk olarak kenar ilmeğimle birlikte toplam 15 ilmeğimi pembe ile örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ardından krem ipimi aldım. 4 tane krem örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın kenarda 3 pembe kaldı. Onu örmüyoruz, geri dönüyoruz hanımlar. 3 pembe kaldı. İlk ilmeğimi ördüm, geri döndüm. Bakın ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Yine 4 krem ilmeğimi krem ipimle ördüm. Renk geçişimi yapıyorum.
Pembe ilmeklerimi de arka yüzde pembe ipim ile örüyorum. Yani hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Model kurulumunu sadece ön yüzde yapıyoruz. Burun kısmındaki modelimizin ilk sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıradayız hanımlar. İkinci sırayı yapacağız. Bu sıramızda 17 ilmek pembe öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek pembemi ördüm. Bakın burada 2 tane krem kaldı en son. 3 tane pembe vardı. 2 krem de burada. Sonda 5 ilmek kaldı. Geri dönüyorum hanımlar şimdi. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yine haroşa örüyoruz. Videonun devamında artık arka yüzde ördüğüm ilmekleri keseceğim hanımlar. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak örebilirsiniz. Çünkü arka yüzde ilmeklerimizi sadece gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Tekrar geri döndüm. Şimdi de modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda ilk 11 ilmeğimi pembe ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonra krem ipimi aldım. Şöyle bakın pembenin altından geçirerek çaprazlamasını alıyorum. Buraya 4 tane krem örüyorum. 3 ve 4. Bakın kenarda 2 ilmek daha kaldı. 4 kremden sonra geri döndüm. İlk ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Arka yüzde hanımlar bu şekilde krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile pembe ilmekleri de bakın şu pembe ipimiz ile sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmekleri ördüm. Ön yüzdeyiz ve modelimizde 4. sıramızı yapacağız. Bu 4. sıramızda 13 tane pembe öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Kalan ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa örelim. Evet hanımlar ön yüzde ve modelde 5. sıramızdayız. Bu sıramızda 7 pembe öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Krem ipimi şöyle pembenin altından çaprazlamasına aldım. 4 tane de krem örüyorum. 3, 4. Geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeği örerek başlayalım ve diğer ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz ve modelde 6. sıramız. Bu sıramızda 9 ilmek pembe öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pembemi ördüm. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmekleri örüp gelelim. Evet hanımlar şimdi de ön yüzdeyiz yine modelde 7. sıramız. 3 tane pembe örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. Tekrar çaprazlamasına kremimi aldım. 4 tane de krem örüyorum. 1, 2, 3, 4. Geri dönelim ve ilmeklerimizi arka yüzde örelim. Evet hanımlar şimdi de ön yüzde modelde 8. sıradayız. 5 tane pembe örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Geri dönüyoruz ve arka yüzde bu 5 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Ve geri döndük modelde 9. sıramız. Yani tam modelin ortasına geldik ilk modelin. Bu aşamada hanımlar şişimizde 22 ilmeğimiz vardı. 22 ilmeğimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örelim. Tekrar arka yüzde de yine haroşa örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar 9. sırada bir diş haroşamız vardı. Pembe ile ördük. Şimdi 10. sıramız. 10. sıramızda da yine 5 ilmek pembe öreceğim. Bu yaptığımız modelin tam tersini yapacağız. Bu defa ikişer ikişer ilerleyerek gidecek. 5 ilmek pembemi örüyorum. 3, 4, 5. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örerek başladım. İlmekleri haroşa örüyorum. Şimdi 11. sıradayız hanımlar ön yüzde. Bu sıramızda 11. sırada kenara 3 ilmek pembe örüyorum. 2, 3 ve yanına şöyle alttan kremimi aldım yine çaprazlamasına. Buraya 4 tane krem. 2, 3, 4. 3 pembe 4 krem ördük.
11. sıramızda. Şimdi geri dönelim. Arka yüzde ilmekleri yine gördüğümüz renklerle örelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve 12. sıramızdayız. Bu sıramızda 9 ilmek pembe öreceğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geri dönüyoruz. Arka yüzde haroşalarımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 13. sıradayız. Bu sıramızda kenara 7 ilmek pembe öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra alttan kremimi alıyorum. 4 tane de krem örüyorum. 1, 2, 3, 4. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 14. sıramızdayız. 14. sıramızda hanımlar 13 tane pembe öreceğiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek pembeyi ördük. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri haroşa örelim. Evet hanımlar, modelde yeniden ön yüzde ve 15. sıradayız. Bu 15. sıramızda 11 tane pembe öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane pembemi ördüm. Kremimi alıyorum. 4 tane de krem öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4. Geri dönelim. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, modelde yeniden ön yüzde ve 16. sıradayız. Bu 16. sıramızda 17 ilmek pembe örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde 17. ve sonuncu sıramızı şimdi yapacağız. Artık bu ilk desenimizde 17. ve sonuncu sıradayız. Bu aşamada 15 ilmek pembe örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kremimi aldım. 4 ilmekte krem öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Bakın şu ilk modelimizi tamamladık. Şimdi model bitti. Bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. Şimdi ilmeklerimizin tamamını pembe ipimiz ile sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde yine haroşa olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi bu aynı modelin ikincisini yapacağız hanımlar. 17 sıradan oluşan modeli iki kere tekrar ediyoruz. İlkini bitirdik. Şimdi ikinciye başlayacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız hanımlar. İlk modele başlarken ilk sırada 15 pembe 4 krem örüp dönmüştük. Aynı şekilde burada da aynı işlemi tekrar edeceğiz. Modele bakarak yapamayanlar bu ilk yaptığımız hanımlar, ilk modelde her sırayı 1. 2. 3. 5. 17. diye tek tek belirttim. Bu ilk yaptığımız desenin sıralamalarını videoyu biraz geri alarak bu sıralamaları takip ederek ikinciyi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ilk desen ile aynı şekilde şuradaki ikinci desenimizi bitirelim. Desenimiz bittikten sonra yine pembe ipimizle ilmeklerimizin hepsini bir diş haroşa örelim gelelim. Ardından patiğimizin şu kenarına birlikte başlayalım. Evet hanımlar, ben buraya ikinci bu desenimi de yaptım. Şurada belirtmek isterim hanımlar, önemli bir detay bu. Bu modelimde benim iplerim biraz kalın çıktığı için, bakın bayağı bir kalın çıktı, hatta biraz değil. Oldukça kalın çıktı. 2 tane yaptım kalın olduğu için, zaten model büyük oldu diye. Sizler bu aşamada buraya bu 17 sıradan oluşan iki modelden bir tane daha yapabilirsiniz. Yani üçüncüyü de kurabilirsiniz hanımlar. Patik boyutunu biraz daha büyütecektir bu şekilde. Çünkü dediğim gibi benim iplerim
baya bir kalın çıktı. Şimdi iki modeli tamamladım. Ardından da buraya bir diş haroşamı pembe ipim ile ördüm. Şimdi sol kenardaki modeli yapacağız burayı. Aynen hanımlar, bu ilk başta yaptığımız gibi aynı şekilde yapıyoruz. Model 6 sıradan oluşuyordu. İlk modeli yaparken modelin birinci sırasında 14 ilmek pembe örmüştük. Bakın 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pembeden sonra şöyle kremi aldık. Son 8 ilmeği krem örmüştük. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da sol tarafa model kurulumu yapıyoruz. Modelin ilk sırası bu şekildeydi. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yine ön yüzde modelin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sırası diye devam edeceğiz. Toplamda buraya 3 model yapmıştık. Buraya da aynı sayıda 3 tane modelimizi yapacağız hanımlar. Buradaki model ile burası aynı şekilde böyle sol tarafa kurulacak. Şimdi buraya da ilk başta olduğu gibi 3 tane modelimizi tamamlayalım hanımlar. Yine 3. model bittikten sonra 3. modelin 6. sırası bittikten sonra yine buraya 4. modeli yapacak gibi bu ilk sıradan oluşan 14 pembe 8 kremden oluşan modeli tekrar en son yeniden koyalım. Yani şunu. Sonrasında da ilk modele başlarken buraya 2 diş pembe haroşa örmüştük. Model bitiminde de yine 2 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte tabanımıza geçelim. Evet hanımlar, patiğimin bu diğer kenarında tamamladım. En son model bittikten sonra buraya 2 diş haroşamı pembe ipim ile ördüm ve geldim. Krem ipimi de kestim, arkaya ucunu gizledim hanımlar. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştiriyoruz hanımlar. Gevşek bir kesim yapalım. Topuk bölümünü yaparken kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız çünkü. Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizin tamamını keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim tamamını ve buraya 2 zincir çekip ipimi de buradan kestim. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Şu geniş olan bölümden hemen şu bölümlerden ilmekler çıkararak tabanımızı öreceğiz. Bu aşamada ben şöyle bir tık daha bir uzun şiş kullanacağım, düz şişlerden. Yine 3 numara şişim. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir hanımlar. Hemen şu kenardan başlayarak bakın şu ilk kenar ilmek yerine girerek şuradan ilmekler çıkaracağız. Kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden gireceğiz hanımlar. Şöyle. Sırasıyla buralardan ilmekler çıkaracağız. Hemen kenara 2 ilmek çıkarttıktan sonra ipimin ucuna şuraya bir düğüm atıyorum. Şöyle bakın sırasıyla kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Bakın 4 ilmek oldu. Devam ediyorum. 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9. Bu şekilde diğer uca kadar ilmekler çıkaracağız. Ben bu patiğimde hanımlar şu diğer uca kadar toplamda 79 adet ilmek çıkarttım. Eğer ki sizler ortaya şu modelden bir tane daha fazla yaptıysanız ilmek sayınız 79'dan fazla olacaktır. Hani dediğim gibi benim ipim kalın olduğu için 79 ilmek de yeterli oldu. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi hanımlar bakın diğer uçtaki ilk son kenar ilmek yerine kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar 79 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Bu aşamada kenar ilmeğini alıyorum. İlmeklerimi sırası ile haroşa yani düz olarak örüyorum. Ön yüze bu şekilde bir diş haroşa düşüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz, tabanına başlayacağız bu aşamada. Patiğimizin bu taban kısmına hanımlar ilk başta buruna 7 ilmek ayırarak başlayacağız. Sonra yanlardan birer ilmek alarak tabanda 15 ilmek olacak ve 15 ilmekle kesimleri gerçekleştireceğiz. Öncelikle şişimde 79 ilmeğim vardı. Hesabı ilmek sayınız kaç olursa olsun hesabı böyle yapıyorsunuz hanımlar. 79 ilmeğim var. Başta burun kısmına 7 ilmek ayırıyorum. 7 ilmeği çıkartıyorum. Geriye 72 ilmeğim kalıyor. 72 ilmeği de yani kalan ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca kenarlara 36'şar ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar tabanımızı yapabilmek için bu kenardan 36 ilmeğimi örmem gerekiyor. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 36 ilmek. Buraya hanımlar artık sizin ilmek sayınız fazlaysa hesaplamayı yapacaksınız. Sağ kenara ayırdığınız ilmek sayısı kadar örmeniz gerekiyor. Şimdi buraya 36 ilmeğimi örüp geleceğim ben. 36 ilmeğimi ördüm hanımlar. Burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Saydığımızda bu sol kenarda da 36 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra hanımlar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Burunu ayırdığımız 7 ilmeği öreceğiz. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7. Ardından tekrar geri dönüyoruz ve burada 7 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi hanımlar orta kısımda 15 ilmek olana kadar her defasında yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle 7 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Hemen yanından bir ilmek örerek ortaya ekledim. 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan tarafından bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 9 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeği öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10. Geri dönüyorum. 10 ilmeği öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan taraftan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. 11 oldu. Bakın burun kısmında şöyle oval bir görüntümüz oluşuyor hanımlar burada. Şimdi yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve yandan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 13 oldu. Tekrar aynı işlemi bir kez daha tekrar edeceğiz. 15 olacak. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine bir ilmek yandan örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 14 ilmeğim oldu. Geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bir ilmek yandan örerek ortaya ekledim. Ortada 15 ilmeğimiz oldu. Artık bu 15 ilmek üzerinden kesimleri yapacağız. Hanımlar artık şöyle öreceğiz. Bakın 15 ilmeğimiz var tabanda. 14 öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. 15. ilmekte yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Aynı işlemi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ilmekte yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Hanımlar her defasında ilmekleri saymaya gerek yok. Taban ile yan taraf arasında ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar saymadan öreceğim şimdi. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi saymadan örüyorum. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yanındaki ilmeği de aldım. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yine bakın taban ile yan taraf arasında ayrık görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini kestim. Bu şekilde 15 ilmekle taban kesimini yapacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki şu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sizlere anlattığım gibi örelim gelelim.
Evet hanımlar, patiğimin tabanını 15 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi sadece 15 ilmek kaldı. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimizin şu şekilde arka bölümünü öreceğiz. Yine haroşaya devam ediyoruz. Hanımlar, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Burada son 2 ilmeğimi kesiyorum. 14 ilmek kaldı ve bu aşamada bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Şurada ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Böylece tekrar 15 ilmeğimiz oldu hanımlar. Böylece hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm bu kenarlara eklenmiş oluyor. Geri dönüyorum, ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde örülecek hanımlar. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini kesiyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken dönüp ön yüzde çıkarıyorum. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Şimdi de şuradaki bakın ilk kenar ilmek yerim şurada. Buraya ilmeğin 2 kanadına birden girerek bir ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmek oldu. Diğer ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde son 2 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki bir diğer kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim, ikisini kesiyorum ve burada ön yüzde ilmek çıkarttığım için geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyorum. Patiğimizin arkası 15 ilmekle bu şekilde örülecek. Biz bu işlemi hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani buralara gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğim. Yine ikişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Bu şekilde. Hemen şurada ipimin ucu vardı. Onu da böyle aradan yürüterek götüreyim ki gizlenmiş olsun. Şöyle bakın. Sırasıyla böyle ilmeklerimizi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Bir de tek sıradan oluşan kolay bir kenar oyamız var. Şimdi onun da nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu şekilde ilmeklerimi kesmeye devam ediyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şimdi hanımlar, bu aşamada hemen elime tığ alıp kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak burayı bir sabitliyorum. Kenar oyamıza başlıyoruz. Kenar oyamı şöyle yapıyorum ben. İpimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Yine ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına batarak bir ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde hanımlar tek sıradan oluşan kenar oyamızı yapıyoruz. Şöyle. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak gerçekleştiriyoruz bu işlemi. Hanımlar, bu işlemi patiğimizin çevresine dolanarak devam edeceğiz. Şu ilk başladığımız yere kadar, yani şuraya kadar kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. İlk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim hanımlar. Patiğimin çevresini dolandım. Buraya bir tane zincir çekip ipimi de kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Sonrasında da patiğimize bir bütün olarak bakalım birlikte. Şöyle ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu bir güzel gizliyorum. Patiğimizin içindeki böyle ipuçlarını hanımlar mutlaka gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şu şekilde. Bakın patiğimizin arkası böyle. Patiğimiz görüntü itibariyle bakın hanımlar şöyle. Bu şekilde patiğimizin duruşu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Ayağımızda da görelim modelimizi. Çok şık, güzel, kolay da bir modeldi. Çeyiz için de çok uygun. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar. Birlikte yapmış olduğumuz patiğimizin ayaktaki duruşu bu şekilde gördüğünüz gibi. Ayaktan çıkmayan, ayağa oturan harika bir model oldu. Tabanımız, topuğumuz
Kenarlarımız bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.